YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bu yeleğin yapılışını anlatacağım. Yeleğim 2-2,5 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Ben böyle süslemeler yaptım. Bu şekilde kullanacağım. Sade de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. İp olarak Alize Baby bez kullandım. 2 yumak ip kullandım. Yani ikinci yumaktan bu arttı. 4 numarada şiş kullandım örgümde. Şimdi şişimize 47 tane ilmek atarak örgümüze başlayalım. Şişime 47 tane ilmeğimi attım. Şimdi örmeye başlayalım. 4 sıra haroşa örgü öreceğim. Yani bütün ilmeklerimi ters tarafta da düz öreceğim, düz tarafta da düz öreceğim. Bu şekilde haroşa örgümüzü oluşturmuş olacağız. Daha sonra haroşalardan sonra ajur kısmını yapacağız beraber. Çok basit bir yelek. Hiç örgü bilmeyen arkadaşların da rahatlıkla örebileceği bir model. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ilmeklerimizi tamamen düz örgü olarak örelim. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan örgümüzü düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi dediğim gibi iki tarafta da düz olarak örelim. Şurada 4 tane haroşamız oluşunca ajur kısmını beraber yapalım. 4 sıra haroşa örgümü ördüm. Şimdi ajur çalışmasını yapacağız. Örgümün düz tarafındayım. Burada başta ilik düğme bölümü olacak. O yüzden burada 6 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 3 6. Daha sonra şimdi ajurlarımızı yapalım. 6 tane ilmeğimi ördükten sonra şişimin üstüne şöyle ilmeğimi atıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişimin üstüne ipimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu kadar basit. Sıra sonuna kadar aynı bu şekilde ajurlarımızı yapalım. Tekrar ipimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İpimi kaçırdığım için videomu kesmiştim. Şimdi devam ediyorum. Şişime ipimi doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. İpimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Sıra sonuna geldim. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar ipimi doladım. 2 ilmeği biraz sıkı ördüğüm için affedersiniz. Burada örmek biraz zor oldu. İpimi doladım. 2 ilmeğimi kestim. Burada tekrar ajur yapmayacağım. Şöyle sonda kalan ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi
ters taraftayım. Diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar buradaki ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Şurada doladığım ilmekleri de örüyorum. Gördüğünüz gibi bunları kaçırmıyoruz. Böyle yavaş yavaş örelim. Diğer tarafta 6 ilmek kalana kadar oradaki ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Diğer tarafa geldim. Şimdi ipimi diğer tarafa alıyorum ve buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta bütün ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz tarafta bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ters tarafta da ters ilmekleri ters olarak ve 6 tane haroşamı düz olarak örüp yaka kısmına kadar bu şekilde devam edeceğim. Düz tarafı ördüm. Şimdi ters taraftayım. Dediğim gibi ters taraftaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonda 6 tane ilmeğimiz kalana kadar. Bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. 2, 4, 6, 7. Son ilmeğimi de ters örüyorum. İpimi diğer tarafa alıp 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar haroşalarımız burada oluşmaya başladı. Dediğim gibi ters tarafta arkadaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 6 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Düz tarafta bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Buradaki haroşalarımızı oluşturuyoruz. Yaka kısmına gelince ben videomu tekrar açacağım. Kaç sıra ördüğümü o zaman söyleyeceğim. Uzunluğunu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben örüp geliyorum. Evet, 40 sıra haroşamı burada ördüm arkadaşlar. Uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Daha uzun daha kısa da örebilirsiniz boyunu. Şimdi buradaki kesmeleri yapacağız. Burada 7 defa kesme yapacağız. Öncelikle buradaki 6 tane haroşamı örüyorum. Ördükten sonra şurada 3 tane ilmeğimi yine örüyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra arkadaşlar 2 tane ilmeğimi birlikte örerek şu şekilde ikisini birlikte alıyorum, böyle kesiyorum. İlk kesmemi böyle yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde yine 3 tane ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha kesme yapıyorum. Yani 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 2 3. Şimdi 3. kesmemizi yapıyoruz. Bu kadar basit. 1, yine aynı 3 tane ilmek örüyoruz. 2 3, 4. kesmemiz, yani 2 ilmeğimizi birlikte örüp alıyoruz. Kesmiş olduk. 4. ilmeğimi 4. kesmemi yaptım. 1 2 3, 5.'yi kesiyoruz. 1 2 3, 6.'yı kesiyorum. 1 2 3 ve son 7. Burada 7 tane kesmemi yapmış oldum. Şimdi buradaki sondaki ilmekleri hiçbir işlem yapmadan
örüp sıramı bitiriyorum. Ters tarafa geldim. Ters tarafta koltuk altındaki haroşalarımızı başlayacağız. 4 tane ilmeğimi ters tarafta düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Bunlar haroşa olarak ilerleyecek omuza kadar. İpimi ön tarafa aldım. Diğer taraftaki haroşalara gelinceye kadar bunları ters olarak örüyorum. Altı tane haroşamı örüyorum. Sondayım. Düz olarak. 2 3 4 5 ve son 6. Şimdi lastik örgülerimi örmeye başlayacağım. 6 tane ilmeğimi yine normal düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi lastik örgüme başlayacağım. Lastik örgü bildiğiniz gibi bir düz bir ters olarak örülüyor. Şimdi bir düzümü ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir ters. Diğer tarafa aldım. Düz. Ters. Düz. Ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Düz ördüm. Ters ördüm. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde öreceğim. O 4 tane ilmeğimizi dediğim gibi haroşa olarak omuza kadar öreceğiz. Bir düz, bir ters. Sona geldim. Bir düz bir ters yaparak ilmeklerimi bitirdim. Şimdi sondayım. 2 4 6 tane ilmeğim var. Yine lastik örgümü bunları örüyorum. En son 5. ilmeğim ters geldi. Ters örüyorum ve sondaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ters tarafa geçiyoruz. Yine 4 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Şimdi burada arkadaşlar ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Yani düz gelen ilmeğimizi düz, ters gelen ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğim benim düz gelmiş. O yüzden düz öreceğim. İkinci ilmeğim ters gelmiş. Şu şekilde ters öreceğim. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters. Sıra sonunda 6 tane ilmeğim kalana kadar bu sırayı da bu şekilde öreceğiz. Koltuk altında kesme yapmıyoruz çünkü lastik örgü bildiğiniz gibi büzülüyor ördüğümüz zaman. O yüzden koltuk altında kesme yapmış gibi gözüküyor. O yüzden kesme yapmayacağız. Yine düz gelen ilmeğimi düz, ters gelen ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi ters ördüm ve 6 tane ilmeğimi haroşamı düz olarak örüp bu sıramı da bitirmiş oldum. Yine aynı şekilde diğer sırada da aynı işlemleri yapıyoruz. Bu şekilde örerek şu lastiklere başladığımız yerden itibaren 10 ya da 11 sıra şurada haroşalarımız oluşana kadar öreceğiz. Daha sonra yaka kesmesini yapacağız. Şimdi ben bir sıra daha şöyle öreyim. Bir iki sıra daha göstereceğim. 4
5 ve son 6 lastik örgüme başlıyorum. İlk ilmeğim düz, ikinci ilmeğim ters, düz, ters. Bu şekilde sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar bu sırayı da aynı şekilde örüyorum. Sonda 4 tane ilmeğim kaldı. Aynı şekilde düz olarak örüyorum. Lastik örgü yapmıyorum burayı, dediğim gibi. Ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Ters taraftayız. Şimdi ters tarafta aynı şekilde buradaki 4 tane ilmeğimizi şöyle yine düz olarak örüyoruz. Ördük ve lastik örgüye geçtim. İlk şurada zaten lastik örgümüz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi düz gelen ilmeğimi yine düz örüyorum. Tersi ters. Bu şekilde olacak. Bu sırayı da böyle bitireyim. Diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar her zaman hatırlatıyorum. Karışıklık olmasın. Haroşalarımız sonuna kadar devam edecek. Yakada ve koltuk altında. Sondayım. Yine 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar şöyle koltuk altındaki haroşalarımız bu şekilde oluştu. Şu kestiğimiz yani lastik örgüye başladığımız yerden itibaren ben 10 ya da 11 sıra öreceğim. Şunlar haroşalar 10 ya da 11 sıra olana kadar. Daha sonra yaka kesimini beraber yapacağız. Şimdi yaka kesimini yapacağız. Şurada toplamda 53 sıra haroşam oluştu. Burayı ben 10-11 sıra demiştim ama 13 sıra şöyle lastik örgüden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra haroşa yaptım. Şimdi kesimi yapalım. 13 tane ilmeği burada keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ters dönmüş ilmeğim. Örmeden aldım. İkinciyi örüyorum ve ilk örmediğim ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. İlkinin içinden geçiriyorum. Örüyorum. İçinden geçirdim. Örüyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 13 tane ilmeğimi keseceğim. 27 tane ilmeğim kalacak. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Bu şişimdeki ile birlikte 27 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada lastik örgüme yine devam ediyorum. İlk ilmeğim düz geldi, düz ördüm, ters, düz, bu şekilde bir ters, bir düz, sonda 4 tane ilmeğim kalana kadar lastik örgüme devam ediyorum. Daha sonra geri döndüğümüzde şuradaki ilmeklerden yine buraya haroşa yapacağız. Yakada da haroşalarımız olacak.
Şimdi ben bu sıramı bitireyim. Tekrar buraya gelince videomu açacağım. Sıramın sonuna geldim. Yine buradaki haroşamı ve lastik örgülerimi ördüm. Şimdi sıra sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi burada koltuk altında olduğu gibi haroşa öreceğim. Ters taraftayım. Yani burayı 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bunları lastik yapmıyorum. Şimdi örgümün düz yönüne geçtim tekrar. Yine 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve buradaki lastik örgüme devam ediyorum. Buradaki ilmeğim ters gelmiş. Ters örüyorum. Düz. Ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Bir sıra daha göstereceğim. Şimdi yine sıramı öreyim ya da sıra sonuna kadar öreyim size. Şöyle lastik örgülerimi burada örüyorum. Sonda 4 tane ilmeğim kaldı. Bunları yine düz örgü olarak örüp haroşalarımı yapıyorum. Şimdi ters tarafa döndüm. Yine aynı şekilde 4 tane haroşamı yani düz örgümü öreceğim. Lastik örgülerimi öreceğim ve sonda 4 tane ilmeğim kalınca videomu tekrar açacağım. Lastik örgülerime devam ettim. 4 tane burada ilmeğim kaldı. 4 tane ilmeğimi yine düz örgü olarak örüyorum. İkinci haroşamı yapmış oldum. Burada 2 sıra haroşam oluştu. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 3 4 aynı bu şekilde örerek haroşalarımızı devam ederek yeterince yani yeterli olana kadar öreceğim. Bitirdikten sonra yine kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Hiçbir işlem yok. Koltuk altındaki 4 ilmekle yaptığımız haroşaları yapıyoruz. Aradaki lastik örgüleri yapıyoruz. Ve ben bu bölüm bitince tekrar videomu açacağım. 13 sıra haroşa ördüm burada. 2 4 6 8 10 12 26 sırada koltuk altında haroşam oldu. Daha sonra kestim. Yani yakada nasıl kestiysem burada da kesmeyi yaptım ve bu parçamı bitirmiş oldum. Şimdi diğer parçayı örmeye başlayalım arkadaşlar. Ön parçaya başlıyoruz arkadaşlar. 47 tane ilmeğimi ben şişime attım. Burada yaptığımız gibi 4 sıra haroşa oluşana kadar öreceğim. Daha sonra ajur kısmını ve ilik düğme yerlerini yine beraber yapacağız. 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ajur kısmını yapacağız. Bu ön parçada ajur kısmını yapmadan önce ilik düğme bölümünü yani 6 tane haroşamızı burada yapmıştık başlarken. Şimdi sıranın bitiminde yani bu tarafa yapacağız. İlik düğme bölümünü karşılıklı olacak yeleğimiz. Başlarken değil de bitirirken haroşalarımızı yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Şöyle şişimin üstüne bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte örerek şöyle ilk ajurumu yaptım. Pardon. Tekrar doladım. Yine 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Şöyle kusura bakmayın, burada takılıyorum sıkı ördüğüm için biraz. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde sonda 6 tane ilmeğim kalana kadar ajurlarımı yapacağım. Sıramın sonuna geldim. Tekrar burada 2 4 6 8 tane ilmeğim kaldı. Son ajurumu yapacağım. Tekrar doladım. 2 tane ilmeği birlikte örerek ajur kısmımı bitirmiş oldum. Şimdi buradaki 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sıramı burada bitirmiş oldum. Şimdi dediğim gibi bu kısımda yapacağız haroşalarımızı ve bu kısma da iliklerimizi açacağız üst tarafta. Şimdi 6 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Alt ve ters örgüme başlıyorum. Burada yaptığım ajurlarımı ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri doladıklarım da dahil. Şöyle kestiğim ilmeklerim ve doladıklarım, şunları örmeyi unutmuyoruz. Bu sıramızı da böyle bitirelim. Evet, ajurlarım burada bitmiş oldu. Şimdi örgümün yine düz yönündeyim ve buradaki ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Aynı bu parçada yaptığımız gibi bu ilik düğme kısmını yapıyoruz, haroşalarımızı. Başka hiçbir işlem yapmadan bu lastik bölümüne kadar öreceğiz. Sondaki 6 tane ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. Ters tarafta yine onları düz olarak öreceğiz. Ters taraftayım ve buradaki 6 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Burada haroşalarımızı böyle başlamış olduk.
5 6 ve ipimi ön tarafa alıp bütün diğer ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sonra düz tarafa geçtiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir sıra ters ördüm, bir sırada düz taraftan ördüm. Şöyle haroşalarım burada oluşmaya başladı. Şöyle karşılıklı olacak. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi düz tarafta bütün ilmeklerimizi düz, ters tarafta 6 tane ilmeğimizi düz, diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Burada ben 40 sıra haroşa örmüştüm. Lastik örgüme gelene kadar yine bunu da 40 sıra öreceğim. Daha sonra bu lastik bölümünü yine beraber öreceğiz ve yaka kesimini bu taraftan keseceğiz. Onu da yine göstereceğim. Şimdi ben bunu 40 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 40 sıra haroşamı bitirdim. Şimdi lastik öncesi kesmelerimizi yapacağız. Lastiği yapmadan. Şimdi örgümün yine düz yönündeyim. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Birinci kesmem. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte şöyle alarak kesiyorum. İkinci kesmem. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine kesmemi yapıyorum. Üçüncü kesmem. 1 2 3 dördüncü kesmem. 1 2 3 beşinci kesmem. 1 2 3 altıncı. 1 2 3 ve son 7. kesmemi yaptım. Aynı diğer parçada nasıl işlem yapıyorsak burada da aynı şekilde yapacağız. Sadece kesmemizi ters taraftan yapacağız. Buralar hep aynı işlem. Şimdi burada diğer ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüp sıramı bitiriyorum. Bir sırada ters öreceğiz. Daha sonra lastik örgümüze başlayacağız. Şimdi 6 tane haroşamı yine burada devam ediyorum. 6 ve sonda 4 tane ilmeğim kalana kadar ters öreceğim aradaki ilmekleri. Şuradaki koltuk altı haroşalarına başlayacağız. Haroşalara başlayacağız. Şöyle sonda 4 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri örüyorum ters olarak. Sonda 4 tane ilmeğim kaldı. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilk haroşamı burada yapmış oldum. Şimdi lastik örgüme başlayacağım. Şöyle bakıyorum, burada 4 ilmekten sonra ters ilmeğim gelmiş. Burayı bu şekilde ayarlı yapıyorum. Şu baştaki çizgi aynı devam etsin diye. Şimdi 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Lastikten önce 2 3 4 ters, ilk tersle başlıyorum lastiğe, çünkü benim burada 4 haroşadan sonra ters ilmeğim gelmiş. Lastik olarak ters ilmek yapıyorum. Bir düz, tekrar yine bir ters, bir düz, bir ters,
bir düz, bir ters. Diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar lastik örgümü örüyorum. 6 ilmeğimin 2 tanesini örüyorum. 2 tanesini ördükten sonra ipimi şişime doladım. 2 tane ilmeğimi birlikte öreceğim. Böyle. Burada ilk iliğimizi açmış olduk. Sonda 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu sıramı da bitirdim. Ve 6 tane haroşamı burada örüyorum. Şu doladığım ipim, onu da örüyorum. Şu ilmeğimi ördüm ve ilk iliğimi burada açmış oldum. 2 4 6 tane haroşamı ördüm ve burada lastik örgüme devam edeceğim. İlk ilmeğim ters geldi. Ters örüyorum. Düz gelenleri düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bu şekilde lastik örgülerimizi örelim. Şu sondaki haroşalarımızı yapmayı unutmayalım. Bu arada kaç tane haroşa yaptıysak lastik örgüyle birlikte bunda devam edelim. Sonra tekrar yaka kesiminde videomu açacağım. Yaka kesimine geldim arkadaşlar. Burada iliklerimi açtım. İlk ilikten sonra 4 haroşa arayla iliklerimi açtım. 3 iliğim oldu. Aynı bu yakada olduğu gibi burayı da 13 sıra haroşa ördüm. Şimdi kesmelerimizi yapacağız. Bu kesmelerimizi ters taraftan yapacağız arkadaşlar. Şimdi örgümün ben düz yönündeyim ve ters tarafa çeviriyorum. Şimdi örgümün ters tarafındayım ve kesmelerime başlıyorum. Burada diğer parçada olduğu gibi 13 tane ilmeğimizi keseceğiz. 27 ilmeğimiz kalacak. Yine aynı şekilde bir örüp ilk ördüğümüzün içinden ikinci ördüğümüzü geçiriyoruz. Örüyorum ve birincinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 13 tane ilmeğimi keseceğim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 26, 27, 4, 5 tane daha keseceğim. Beş tane kestim. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 26 ve şişimdekiyle 27 tane ilmeğim var. Şimdi burada arkadaşlar şurada olduğu gibi haroşama başlayacağım. Yakadaki haroşama başlayacağım. Yani 4 tane ilmeğimi ters tarafta düz örgü olarak öreceğim. Elastik örgüme devam edeceğim. Yine düz örüyorum. Ters. Diğer tarafta 4 tane ilmeğim kalana kadar lastik örgüme devam ediyorum. Dört ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum haroşalarımı. 4 tane ilmeğimi ve diğer tarafa geçiyorum. Yani düz taraftayım. Şimdi yaka kesmemi bu şekilde yapmış oldum. Daha sonra buradaki 4 tane ilmeğimi burada olduğu gibi yakada haroşa devam edeceğim. Koltuk altındakileri de devam edeceğim. Aynı burada olduğu gibi hiçbir işlem yapmadan burayı da bitirelim. Şimdi ben bir sıra daha örmek istiyorum. Şimdi yeni öğrenen
Yeni yapan arkadaşlar için kafa karışmasın diye bir kere daha göstereceğim. 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm koltuk altında. Elastik örgüme devam ediyorum. Yakada 4 tane ilmeğim kalana kadar lastik örgülerimi örüyorum. Diğer tarafa geldim. 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Lastik örgü bittikten sonra. Şimdi ters tarafa döndüm. Yine 4 tane ilmeğimi yaka kısmında düz örgü olarak örüyorum ve lastik örgülerime devam ediyorum. Burada benim ilk ilmeğim düz geldiği için düz örüyorum. Ters, düz. Bu şekilde. Yani diğer parçadan hiçbir farkı yok. Sadece yaka kısmının kesimi farklı olduğu için buraları da göstermek istedim. Çünkü yeni öğrenen arkadaşlar kafaları karışabilir. Şimdi sıra sonuna geleceğim. Sıra sonuna geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Bunları yine düz örgü olarak örüyorum koltuk altında ve haroşalarım bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bakın, yine iki sıra haroşam yakada oluşmuş oldu. Şöyle karşılıklı bırakalım. Bu şekilde parçalarımızı yapacağız. Şimdi bu sıramızı, yani bu bölümü bitirelim. Aynı şekilde burada kaç tane yaptıysak daha sonra kesimimizi yapalım. Şimdi size arka parçanın yapılışını anlatacağım. Şimdi arka parçayı öreceğiz. Ben video çekmediğim zamanlarda bu kısmını ördüm. Burada zaten hiçbir işlem yok. Sadece ön parçalarda olduğu gibi ilmek çekerek başladım. Haroşaları ördüm ve düz bir şekilde hiçbir işlem yapmadan koltuk altına kadar ördüm. 80 ilmekle başladım. 4 sıra haroşamı ördüm ve boyutunu da şu şekilde ayarladım. Ön parçalarda her ördüğüm sırayı haroşalardan sonra şöyle tek tek şu boşlukları sayarak, her boşluğu tek tek sayarak burada kaç tane yaptıysam bu lastik kısmına gelene kadar bunu da ördüm. Şimdi şu lastik kısmını yapacağız. Kesmelerimizi yapacağız. Koltuk altındayız. Burayı çekmedim arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Burada hiçbir işlem yok. Sadece dediğim gibi 80 ilmekle başladım. 4 sıra haroşamı ördüm ve boyutunu da dediğim gibi koltuk altına kadar sayarak dümdüz bir şekilde düz tarafta düz, ters tarafta ters örerek kenarlarda hiçbir işlem yapmadan buraya kadar ördüm. Şimdi kesmelerimizi yapmaya başlayalım. 14 tane burada kesmemiz olur. Şimdi kesmelerimize başlayalım. 14 tane kesmemiz olacak. Önlerde 7'şer kesme yapmıştık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Birinci kesmem. Şöyle önce bir kalem alayım. Sayısını karıştırmamak için kalem aldım. Şimdi birinci kesmemi yaptım. Şöyle. Şimdi kestikçe işaretleyeceğim. 1, 2, 3 tane ördüm. Yine ikinci kesmemi yaptım. Aynı ön parçalarda olduğu gibi kesmelerimiz aynı şekilde olacak. 1, 2, 3. Üçüncü kesmemi yaptım. Birkaç tane keseceğim, sonra yazacağım. 1, 2, 3,
Dördüncü kesmemi yaptım. Şöyle 4 yazalım. Bir, iki, üç ördüm. Beşinci kesmem. Bir, altıncı kesmem. Bir, iki, üç, yedinci yazayım, 7. Bir, iki, üç, 8'inciyi kesiyorum. 2, 3, bu şekilde burada 14 tane kesmemiz olacak. 9, 10. kesmem. 3, 11, kestim. 12'yi kestim. Hep 3 tane ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte kestim. Bu şekilde. 12'yi kestim. 13, 1, 2, 3, 14. 14 tane kesmemi bitirmiş oldum. Burada kaç tane ilmek geldiyse kaldıysa örüyorum. 3, 6, 8 ilmeğim kalmış. Artık kesme yapmıyorum. Ve kesmelerimiz bu kadar. Bitti. Şimdi arkadaşlar, ön parçalarda olduğu gibi koltuk altlarında yine haroşalarımız olacak. Ve lastik örgümüze diğer ön sıraya geldiğimiz zaman başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, pardon. Burada devam ediyoruz. Hala sayıyorum. Burada diğer başta, yani sıranın sonunda 4 tane ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Yani bütün ilmeklerimi ters tarafta ters olarak örüyorum. Şimdi videomu kapatayım. Sıra sonuna gelince tekrar açacağım. Buraya kadar ters örgü olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 4 tane ilmeğimi ters tarafta düz bir şekilde örüyorum. Ve ilk haroşalarımı iki tarafta da oluşturmuş oldum. Şimdi lastik örgüme başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm ve ilk ilmeğimi ters örgü olarak lastik örgüme başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde yine örerek lastik örgü olarak diğer tarafta 4 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi lastik olarak öreceğim. Bir düz, bir ters olarak. Bir düz, bir ters. Aynı ön parçalarda olduğu gibi bir fark yok. Sıramın sonuna geldim. Lastik örgülerimi buraya kadar ördüm. Şimdi burada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim var. Ters, düz,
ters ördüm. Şimdi burada 5 tane ilmeğim kaldı. Benim haroşalardan önce ilmeğim düz geliyor. Düz gelmesini istemiyorum. Şuradaki oyuntu oluşsun diye ters örgü olsun istiyorum. Burada bir tane arttırma yapacağım arkadaşlar. Gizli arttırma. Şöyle şimdi ipimi diğer tarafa alıyorum. Şöyle parmağıma doladım. Şuraya bir tane ilmek attım. Burada bir tane ilmeğim oluştu. Bunu düz örgü olarak sayıyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Ters örgümü ördüm. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi 4 tane de buradaki haroşamı örüyorum. Yani 5. ilmeğim ters gelmiş oldu. Bir tane arttırdım. Şimdi ters tarafta yine aynı haroşalarımızı örelim. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğim burada düz geldiği için düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Şöyle ördüm ve burada bir tane ilmek arttırmış olduk. Şimdi yine aynı lastik örgüme devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde aynı ön parçalarda olduğu gibi öreceğiz. Bu sırayı da öreceğim ben yine sıra sonuna gelinceye kadar. Daha sonra videomu kapatacağım. Yine ters, düz. Sıra sonuna geldim. Şöyle bütün ilmeklerimi, yani 4 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Buradaki haroşalarımı lastik örgüden sonra ve bu kadar. 2 sıra haroşam burada oluştu. Kesmelerimizi yaptık. Lastik örgümüze başladık. Şimdi koltuk altında kaç tane enseye kadar haroşa yaptıysak bunu da yapacağız. Yeleğimi tamamladım. Bu şekilde omuzlardan ve yanlardan diktim ve süsleme yaptım. Şöyle süslemeler yaptım. Sade de kullanabilirsiniz. Yeleğim 2-2,5 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Böylelikle bu videomuzu da bitirmiş olduk. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.